Yeni bir tarihi videodan selam olsun arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Kırşehir'deyiz. Kırşehir'e geldik. Neşet Ertaş'ın şehrine selam olsun. Mekanı cennet Mekanı olsun. cennet olsun. Saygıyla anıyoruz. Gönülden gönüle bir yol vardır diyoruz. Neredeyiz? Müzedeyiz. Kırşehir Müzesi'ndeyiz. Arkadaşlar buraya ilk defa geldik. Görmüş olduğunuz gibi burası müzenin giriş noktası. Giriş noktasında da bu şekil küpler falan var. Şimdi içeri doğru ilerliyoruz. Tabi burada müze kartıyla giriş yapmanız gerekiyor. Şöyle bir ilerleyelim. İçeri girelim. Oradan Büyük bir alan gördüğüm kadarıyla. devam edeceğiz. Şimdi içeriye giriş yaptık arkadaşlar. Karşımızda şöyle güzel noktalar çıkmaya başladı. Ama girişte karşıda böyle iskeletlerle karşılaştık. Şöyle bir eserle karşılaştık. Girir girmez. Bu ne ki? Tamam, fosil olduğunu biliyorum. Ha, bu şey. Neydi bu? Şunlar mı? Ha, şey mi? Burada yaşayan. Neymiş? Zürafa değil. O dönem yaşayan bir hayvan vardı. Zürafaya benzeyen ve aynı zamanda zebraya benzeyen bir nesli tükenmiş bir hayvan. Yazıyor mu? Ben göremedim. Ben de göremedim ama. Sen gergedan. Neymiş bu? Gergedan. Gergedan. Burada o 20 milyon yıldan fazla bir süredir Anadolu'da oldukça başarılı bir memeli grubuydu diyor. O zaman gergedan, Zürafa da zürafa. varmış. Şu neymiş? Çarı. İşte Dinozor bunun nesli doğru, bunun nesli tükenmiş büyük ihtimal. Nesli tükenen hayvan bu. Karnivora. Carnivora aynen. Şunlar bak. Şu. Hah. Vay be, ben şu an şok. Şu an şok. Ben de şok. İlk defa duydum. Vallahi beklemiyorum gerçekten. Bak şimdi bu zürafanın şeyi, tamam mı? Fosili. Fosili. Şöyle de baktığımız zaman yine burada da kemikler falan. Bu zürafanın fosili. Şu o hayvanların işte. Cornovia. Anladın mı? Bu o hayvanların nesli tükenmiş, düşünebiliyor musun? Sana bir şey diyeyim mi? Yani gerçekten çok karşı. Ben yani böyle heykel. Şu an ben şok oldum. Ay dişleri falan. Görüyor musun? Yani yırtıcı bir hayvandı galiba. Yok. Dişlerinin. Yani o dönemde hani bizim dönemimizde eşekler, atlar kullanıldı ya. O dönemde de bunlar kullanılırmış. Belki, bilmiyorum ama. Bak şu. Ne eşeğe benziyor ne ata. Görüyor musun? Evet. Değişik bir Şu yapısı var. sırtlan zaten onu biliyoruz da. Bak ayaklarındaki şey bile farklı. Görüyor musun? Bak pençeler. Vay be. Ama maymuna şaşırmam. Şeye sırtlana şu falan. Onlara Nesli tükenmiş hayvan. Şu. Gördün mü? Evet. Burada şeyler de yaşamış işte, o gergedanlar. Bu tarafa doğru ilerleyelim mi, yukarıya mı çıkalım? Ben burada kaldım açıkçası. Fosilleri görünce. Şimdi şu tarafa da girelim bir. Ya bu tarafa girelim önce. Şöyle dolaşalım, oradan çıkalım. Şimdi burada bu da yine hangi dönemmiş? 20. yüzyıl kitabıymış. Aynen. Osmanlı. Osmanlı dönemiymiş arkadaşlar. Şöyle bir tutar mısın? Tabii ki. Bu Osmanlı döneminden kalan, o dönemde Çeşme. kullanılan çeşmeler. Evet. Bak ne kadar güzel bir şey değil mi? Böyle. Bak Çok bu da güzel. Osmanlı döneminde yine büyük ihtimal hani böyle çeşmelerin üstlerine falan yazılar yazıyorlar ya. Onlardan olabilir. O dönemde de yansıtmışlardır, biliyor musun? Evet. Çeşme. Mesela namaz kıldıkları nokta. Evet. Öyle mi? Bak bu da neymiş? Oymalı dairesel taş. Ama neye yarıyor? Yani o da bir figür olarak bir yerde O kullanılmış da işte. büyük ihtimalle bir avren gibi bir şey. Burayı yine Osmanlı döneminden kalan, görüyorsunuz. Güzel bir Eser.
eser. O kitabı gördün mü? Oradaki İşte kitabı oradaki burada. şu değil mi? Hı hı. Yani bir şeyi ismini veya bölgeyi temsil ediyor. Burada da yine bronz parçalar var. Bak mesela şu kapı tokmağı görüyor musun? Evet. Kapı tokmağı. Şu o dönemin kalemlerinden Kalem. bir tanesi. Kapı Bunlar tokmağı. kapı tokmağı. Şu kapı tokmağı, kapı tokmağı. Mesela kilit var. Hiç böyle kilit gördün mü? Yok hiç görmedim açıkçası. Enteresan, bak şu da şey, hani halka kilitler var ya, bak o halka kilit, şöyle gel, şöyle göster, bak halka kilit, gördün mü? Evet. Halka kilit, şu da kilidi, onun içerisine girip açılıyor. Hemen şuradan devam edelim. Enteresan burada da şeyler yine, bizi. o döneme ait taşlardan var, gördüğünüz gibi. Burada da yine Osmanlı sütunlarından bir sütun parçası. Ne kadar güzel işlenmiş görüyor musun? Muazzam. Şöyle gidelim. Bunlardan ne var? Heykeller. Bir tane yine Sütun. sütun parçası var. Burada da Kitabı. taş. Burada da yine başka bir taş. Roma dönemi. Kobola, uyalalama, maypata. Mimari parça. Roma, bak görüyor musun? Evet o zaten belli ediyor artık ya kendini. Roma var. Roma mı, Osmanlı mı Mesela artık şu- kendini belli ediyor. Bak şu aslan, görüyor musun? Aslan. Bu ne biliyor musun? Çeşmeydi bence. Bu sanki tohum ezmek için kullanılan bir şey. Mesela tohumu şuraya koyuyorsun ya, böyle eziyorsun, ezdikçe buradan çıkıyor işte. Anladın? Neymiş? Roma dönemi de. Çörten diyor. Çorten, hani ismi ne yani, manası? Çörten ne derlerdi ya? Mesela bu da aynen aslan, boğa, leon, Roma dönemi. Tamam, Roma dönemi olduğunu biliyoruz da Roma döneminde ne olarak kullanılıyor değil mi? Mücadelesi Detaylı bir şey diyor. olsa daha olabilirdi ya. Aslanla boğanın o mücadelesi orada bir şeyi hani göstermişler Aynen. galiba. Bak mesela şu da aslan. Görüyor musun? Bu da aslan. Şu da aslan büyük ihtimal. Bu kaplan mı acaba? Bu aslandan daha çok şeye benziyor sanki. Çita. Maymun gibi. Çitaya da benziyor değil mi? Olabilir mi? Maymuna da benziyor. Bu da yine bir Roma dönemi mi? Evet, bu da Roma dönemi, iki aslan karşı karşıya. Osmanlı'da aslan figürü yoktu değil mi? Osmanlı'da bildiğim kadarıyla şey figürü vardı. Yani Kartal mı? kartal. Kartal olması lazım. Bu da aslan, yine Roma döneminden bir parça. Şimdi ikinci noktaya doğru ilerliyoruz. İkinci noktada da yine bakın Roma döneminden bir eser. Mezar taşı. Mezar taşı Bunlar mezar görüyorsunuz. taşı. Böyle. Bunlar mezar taşı komple arkadaşlar. Geyik figürü. Bak. Burada da yine o dönemlerden kalma Lahit. mermerler. Bir sürü şey var ya, değil mi? Bakar mısın şuna mesela? Ne kadar güzel. Çok küçük ama çok şeyler var, böyle detaylar. Mezar taşı. Bu Osmanlı büyük ihtimal. Baksana abi, nere o? Osmanlı mı? Ya Osmanlı evet şuradaki Şurada bak şeylerden- yazıyor. Yani Osmanlıca işte. aynen. Mesela şu Roma döneminden yine büyük ihtimal Roma dönemi Mezar stili. mezar taşı. Mermerden yapılmış. 3. yüzyılda. Bayağı eski. Vay be. Şöyle bir parça, bak ne buraya ne yazdı? 86 2005 205. Güzel eserler ya, değil mi? Ya mezarda bulunan şeylermiş işte Tabii. kullanılan. Steli diye yazıyor. Roma dönemi bunlar. Aynen. Bak mesela şu çok güzel yapılmış. Burada da yine cam. Cam devri. Yani camı bulup ve işledikleri dönem. Gözyaşı şişesine benziyor. Bak gözyaş şişesi bunlar.
Gözyaş şişeleri. Anladın mı? İyiymiş. Buraya bakmadım yemin ederim. Gözyaş şişeleri. Ama ben de bakmadım, bildim. Çünkü çoğunu biliyoruz yani. Gözyaş şişeleri bak, görüyor musun? Gözyaş şişeleri. Helenistik Roma ve genç antik çağda diyor. Akdeniz dünyasında. Bak burası da Büyük varmış, oradan kazı alanı. çıkartılmış yani. Görüyorsun? Mezar. Mezar. Görüyor musun? Burada çıkar. Buradan Orada çıkar çıkartılmış. Kırşehir, bak Kırşehir kent Merkezi merkezinde yani. yer Kale alan yaklaşık kale 20 metre. büyük, yaklaşık 20 metre yükseklikte ve 260 metre çapındadır diyor. Çıkan nokta bak, burada oradan kalma. Şöyle gösterelim. Bir mezar arkadaşlar. Görüyorsunuz, daha detaylı bir şekilde çekmeye çalışayım. Hangi dönem? Bak şuradaki resmin hali hiç bozulmamış. Gerçekten helal Oradaki olsun. buluntuyu buraya taşımışlar. İşte helal olsun. Nasıl taşıyorsunuz? Hangi dönem? Roma. Roma. Ölü gelmen, canlandırma. Bak adam buraya koymuşlar bak. Adam niye böyle diklemesine değil de böyle yatıyor biliyor musun? Neden? Hı? Neden? Çünkü bu adam sıradan bir ölen adam değil bence. Ya da şey mi bu canlı canlı mı gömülmüş? Bence şöyle düşünüyorum ama tabii bu benim fikrim. O çocuk diyor. Adam veya çocuk her neyse öldüğü gibi kalmış. Anladın mı? Öldüğü gibi kalmış, öyle gömmüşler büyük ihtimal. Anladın? Devam edelim. Şurada yine birkaç tane küp seramik parçaları var arkadaşlar. Yine o dönemlerden kalma ve ne yazıyor orada? Bak diyor ki bu diyor cenin anne karnındaki cenin şeklinde gömülme şekillidir diyor. Yani o bir şey ona bir atıfta bulunmuş anne karnında. Yani çocuk şöyle mi Cenin olmuş? şeklinde. Bak şurada gösteriyor ya. Çocuk öldüğü gibi, yani çocuk ölmüş ya, çocuk olarak ölmüş ya. hı. O yüzden mi O böyle? yüzden cenin şekli anne karnında olduğu şekilde gösterilmiş yani. Gömülmüş diyeyim daha doğrusu. Tamam, şöyle ilerleyelim. Bu bir gelenekmiş. Bak burada o dönemde yaşayan neymiş bunlar? Ney bunun ismi yazmışlar bak buraya. Ne oluyor? Replikasını yapmışlar falan da. Çok güzel olmuş orada değil mi? Evet çok güzel. Pelikan. Pelikan değil Evet, mi? Hayır, şunu pelikan değil. Pelikan Bunlar değil pelikan değil. Bunların farklı bir isimleri var ama yazmamışlar. Pelikan değil bak. Hatta şurada da bir canlandırmışlar. Bu şekilde. Flamingo. Flamingo Flamingo. mu olabilir? Olmaz yani direkt Bak o yani. o dönem yaşayan hayvanlar. Burada çok kaz yaşanmış. Bunlar uçan kaz bak, normal kaz değil. Bunlar ördek bak. Yeşil başlı ördek dedikleri var ya. Bak şunu hiç gördün mü? Yok hiç görmedim. Bak, bu da burada yaşamış. Hala da yaşıyor bence. Ha, bak bu da burada yaşamış ve nesli tükenmiş büyük ihtimal. Ama al işte deniz yıldızı. Deniz yıldızı. Burada deniz mi varmış acaba daha önce? Demek ki. Nuh tufanından sonra. Olabilir Nuh mi? tufanında. Her yer şeydi. Şimdi burada Kaplumbağa şeyi bak bu da. kaplumbağa mı? Öyle yazıyor mu? Ha, kaplumbağa fosili. 8 milyon yıl önce diyor. 8 milyon yıl önce kurtuldu. Vay be. Bu neyin fosiliymiş? Bu kemik lan bu. Dinozor kemiği midir ne? Kemik. Bir dakika bakacağım. Ne kemiğiymiş bak. Ha. Kafatası diyor. Vay nasıl? Sol arka ayak bilek kemikleri. Dedim ya kemik. Ama neyin? Fosilleşmiş bak, görüyor musun? Taşlaşmış artık. İsmi yok mu? Yok bir isim yok. Evet. Şimdi burada da yine bir tane kaplumbağa fosilleşmiş olarak arkadaşlar, yaklaşık 8 milyon yıl önce düşünün. Ya bunu 8 nasıl milyon şey yıl yaptılar? geçmiş. Bu hiçbir şeye benzemiyor ki. Kaldır Ama at bak çöpe şimdi. gibi bir şey yani.
Tamam da 8 milyon yıl geçmiş üstüne. İşte nerede buldular bunun kaplumbağa olduğunu keşfettiler. Senin üstünden 8 milyon yıl geçse var ya seni bulamayız bile. Yine onu bulmuşlar yani. Burada bir göl varmış. Bak şimdi o dönemde yaşayan şeyler bak bunlarda, canlılar. Tuzlu su karidesiymiş. Burada karides varmış. Biz hep tuz gördük ya. Bir. İşte demek ki burada deniz varmış daha önceden. Ya da tuzlu bir su varmış. Değil mi? Evet. Kükürtlü su var zaten burada. O dönem yaşayan hayvanların kemikleri arkadaşlar yine fosilleşmiş. Bak bu neden fosilleşmiş biliyor musun bu kemikler? Normalde çürür bu kemikler. Tuzdan. Tuzdan bir de şey varmış ya burada. Kükürt. He. Mineralden. Buna bakar mısın? Kafatası. Vay be. Ha burada çıkartılmış. Çıkartamıyorum. Yani bunun içinden ayırt etmek bile zor. Şu arada ne var? Bir de şu araya bakalım. Bak kemikler birbirine girmiş görüyor musun? Hı? Evet. Devam edelim. Şuna bakar mısın arkadaşlar? Yani karman çorman olmuş kemikler. Ne kemiği olduğu da belli değil. Değil mi? Bak şu kemiğe bak. Neymiş bu? Sağı Uyluk kemiği sol. milyonlarca dönem 8 milyon yıl önce kurtuldu diyor. Ne ki bu ama? Nasıl bir kemik? Fil de yaşamış bak bu da. Gördün mü? Evet. Abi burası çok şey bir yermiş o zaman lan. Değil mi? Ya çok üstüne çok yaşıyorum. Böyle bir şey. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kırşehir'in tarihini ben hiç doğru dürüst araştırmadım ama şimdi görünce şok oldum ya. Değil mi? Fil. Yani bizim Bak bu amacımız fil burada değil çok esasında bak. araştırma. File benzeyen bir şey. Aa bir şey. Aynen. Onun bir farklı. Ee, Farklı bir şey. şey vardı ya. File benziyor ama fil gibi değil. Farklı bir şey. Film animasyonu vardı ya. Bir şey. Ha, aynen. Hatırladın mı? Hatırladım. Tamam. Neydi? Wambu muydu? Wambu öyle bir ismi o. Evet. Arkadaşlar yorumlara yazsın. Biz unuttuk. Kafa gitti. Arkadaşlar unuttuk. Biz siz yorumlara yazın. Şaştık yani. Çok güzel. Şaşkınlık çıksın. Şuraya bakar mısın? Kaplumbağalar. Bin bir çeşit yaratık yaşamış burada. Şaşırtıcı. Şu deniz kabuğunu biliyoruz yani şey. Deniz kabuğuna bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Vay be. Ya bak işte denize Bak ait burada şeyler da var. ne deniz kabuğu. Neydi şunun adı? Salyangoz. Sana bir sürü şey yaşamış. Salyangoz seviyede var mı? Bir sürü şeyler yaşamış. Bufalo değildi. Bufalo mu? Değildi. Mamut. Mamut tamam ya çak ya çak. Vallahi Mamut. kafayı yedim. Bak burada da kristallaşmış taşlar, yani değerli taşlar diyorlar ya. Dokunabilir mi? Dokunabilirsin. Neymiş bu? Forilete. Florit, Ha, güzel. siyenit, fosilli kireç taşı. Aynen. Bakar mısın şu katmanı katman. Toprağın Bak. katmanı. Görüyor musun? Bak. Gelir misin buraya? Bak yuvarlak üstünde değil mi? Bunlar yapılmış büyük ihtimal. Nasıl ya? Bak yuvarlak. İşte Gördün mü? şurada gösteriyor ya oraya bakalım. Ha. Altta kayalık var, kaya. Üstte yine katman. Şu Horasan. Tamam mı? Bu da şey gibi hani toprağın yapısını gösteriyor büyük ihtimal. Böyle baktığında kemiklerin olduğu yer, tuz En üstünde bölgesi. toprak, Ha. sonra kalıntılar, Aynen. fosiller, sonra çakıllar, sonra yine katman, en son kaya, kükürt Aynen. gibi yani böyle şey yapıyor. Aynen öyle. Şimdi burayı bitirdiğimize göre buradan yukarı çıkalım. Şurada. Çıkalım. Hadi bakalım.
İkinci kata çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar keyifli geçiyor değil mi? Biz çok keyif alıyoruz şu an. Biz çok keyif alıyoruz ve görmediklerimizi görüyoruz ve görmediklerimizi gösteriyoruz. İnanıyoruz açıkçası. En güzel yerinde göreceksin ya. Şuradan başlayalım. Bu kim? Moğollar. Moğollar. Aynen. Savaş. O dönemdeki. Canlı gibi sanki konuşacak biraz sonra. Korktum ben. Harbiden şöyle baktığın zaman Vallahi bak. canlı gibi duruyor. Ya bunu nasıl Bak yapmışlar? şeyi Kama üstündeki mı? kaması. Savaşçı. Helal olsun şu parmaklarını nasıl yapmışlar. Hı. Bunlar yapanlar da. Karşına böyle biri çıkacak. Çıkıyormuş böyle selamünaleyküm. Selam. Büyümsün. O an küt gider. Sadece bildiği ok atmak. Ne yapıyoruz? Konuşalım. İşte bu insanlar kazmışlar o yer altını, şehrini falan. Bir derdimi anlataydım. Ok. Şöyle bakalım. Yine burada o dönemde kullanılan işte delici aletler, ne bileyim kesici aletler. Evet. Bak şunların uçları hep keskin, görüyor musun? Kırılanlar mesela şu. O aradaki bak, o kayaları oyuyorlar ya. Bakırdan yapılmış. Gördün mü? Bakırdan yapılmamış, şeyden yapılmış. Şu bakır değil mi? Soldaki. 11 numara. Bakır değil. Krom diyor. Bronz mu diyor? Bronz aynen. Şu sağdaki. Bronzdan yapılmış. Şimdi şöyle bakalım. Şu bakır şu. Buradaki toplar mı? Toplar mı ne şunlar ya? Gülleler. Neymiş gülle bak. Gördün mü? Birbirlerine attıklarında savaşla. Ya o dönem bile savaş var arkadaş, ben anlamadım. Ya şimdi yok mu Allah aşkına ya? Ya şimdi var normal insan Şimdiki fiziki mi? İnsanlar çoğaldı şu an. Savaşın olması normal. Ama o dönemde yani savaşın olması. Yani o zaman da fizikiydi şimdi kafa. Hem fiziki hem şey. Evet. Burada neler var arkadaşlar? O dönemde kullanılan ok kuşları var. Şu ilerideki görmüş olduğunuz da ok kuşları yine. Muhakkak bunların ucunda zehir vardı. Tabi. Şunlar bazılarında, hepsinde değil ama şunlar da ok kuşları yine. Buradakiler de ok kuşları. Görüyor musun ne kadar kaliteli? Evet. Yani şimdi yapmaya kalksan yapamazsın bunları. Şu mızrakmış büyük Aynen. olan, öbürü ok. Onlar. Ha, bunlar da ok kuşları mesela. Kuşları. Şöyle gösterelim. Hani bazı arkadaşlar buluyor da çöpe falan atıyor ya bunları. Nasıl? Tabi. Nasıl? Niye çöpe atıyorlar? İşe yaramıyor diye. Ha, nerede buluyorlar da çöpe atıyorlar? Her yerde bulursun bunları. Allah Allah. Tabi. Genellemede bulursun Ama ya. farklı bir şey ki yani insan Hani bir bunu düşünür. kimler buluyor biliyor musun genelde? Tekçiler. Hı? Tekçiler buluyor. Tek ne oluyor? Yüzeysel arayma. Ha, anladım. Yani adam oku atıyor ya, bir yere gidip saplanıyor, orada kalıyor, oradan da buluyor işte. Onu da kaldırıp çöpe atıyorlar. Onu da alıyorlar, işe yaramıyor diye çöpe atıyorlar. Aslında arkadaşlar öyle buluntuları şöyle söyleyeyim. Tekçi arkadaşlar için konuşayım. Hani öyle yüzeysel aramalarda böyle bulduğunuz parçaları devlete teslim edin, müzelerimize teslim edin ki böyle güzel yerlerde sergilensin, değil mi? Yani Görülsün ben ya. şaşırdım öyle atıldığını duyunca şu an. Şöyle baktığımız zaman yine o kuşları burada da devam ediyor. Evet, o döneme ait yine burada da baltalar, görüyor musun? Bak bir tarafı düz, bir tarafı keskin. Düz olan tarafla kayalar var ya, tıkır tıkır işliyorlar bunlar. Peki sence bu odun kısımları gerçek mi yoksa? Vallahi oralar gerçek olmayabilir çünkü Olmayabilir yeni tabii. gibi duruyor sanki. Çünkü çürür yani. Sonuçta kaç bin yıllık. Mesela şu biraz benziyor o döneme veya şu Şu da üstteki. benziyor da Şunlar da emin biraz değilim. aynen. Ya onu tabi şey yapmış olabilir. Bak o dönemdeki savaşlar görüyor musun? Evet. Mesela savaşlar. Bakın burada da yine o döneme ait hançer. Hançerler var. Bak Kasatura. küçük boydan büyük boya kadar görüyor musun? Bak hangisi kın? Hı? Hangisi kın? Kın. Kın. Evet. Şu mu oluyor? Şu.
Şu Evet, o kın. belinde taşıdı değil mi? Kama hangisi? Kama şu bak. Yine bilemedim şu. Kama bu değil, bu hançer. Burada yazıyor, buradan kopya çekiyor. Kama. Ama diğer şeyine de hançer. Bak bu da kamaymış senin dediğin de. Bak, O da mı doğru. kama? Şimdi hakkını yemeyin. 2, 3, şu 2. Kılıç. Şunlar Kılıç. kama. Şu ne? Şu ortadaki. 5 kama ve kınmış. İşte o belinde taşıdı. Ondan dolayı büyük. Hançer de o hançeri hepimiz biliriz. Aynen. Hançer hangisi? Arkadaşlar yoruma yazsın. Aynen. Hadi. Hadi bakalım. Soruyu Hançer sorduk hangisi? buradan. Hançer hangisi ise kapatıyorum. şuraya kapat. Kapatıyorum. Hançer hangisi? Hangisi ise yazsın arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz yine. Yine devam ediyoruz. Çalışalım. Biraz birlikte tarih çalışalım. Hadi bakalım. Şunlar kılıçlar bak. Kılıçlar. Evet. Bunlar da kılıç. Bak şu senin dediğin gibi. O 1 numara tamam, o kamaymış o da. Şurada ne? 3 numara. O da kama. Aynen. O Bir da kama. saniye. Şimdi 3 numara nerede? 3 numarayı göster bak. Heh. Ona bir şey diyorlar. Şu 3 numaraya bir şey diyorlar. Kılıç Farklı olan bir şey. ismi var. Onu da burada şey yapmayacağım. Söylemeyin. Arkadaşlar araştırsın neymiş. Farklı bir ismi var. Kılıç kama falan değil. Onu bilen arkadaşlar yine göster. şu aşağıdaki Yorumlara yaz. aşağı tarafı kelebek gibi olan şeyin ne olduğunu yorumlarda yazmanızı orada istiyoruz. 4 tane şey var. Ne? Aynen. Hemen bakalım. Evet, İzleyicilerimiz şimdi bu konuda dikkatli mi? sonunda kılıçtan kurtulup silahı bulmuşlar. Evet. Evet. Hani bir laf var. Hangi şey söyledi onu bilmiyorum da tüfek çıktı, mertlik bozuldu diyor. Ah aynen. Şimdi tüfek çıktı, mertlik bozuldu kanki. Şimdi tüfeği bulmuşlar burada, tamam mı? Çifte. Bu barutla doldurulup atılan bir sistem, biliyor musun? Evet. Şimdi şurada da neler var arkadaşlar? Bakın burada da yine barutluğu var. Yine başka Şimdi bu bir şekil barutlara barutluğu. sıkıştırılıyor değil mi? Öyle bir sistem var. Şurada Çok farklı bir anlamıyorum. şeyler anlamadım yani. Şu barutluk tamam. Şu da barutluk gibi diyebiliyorum ama şunlar Şu çakmak olabilir 4 neymiş bir numara. okusana, var mı şey? Burada yok ki ya. Orada, Aa, burada. varmış bir dakika. Oku bakayım. Ben sana söyleyeceğim. 4 numaraya bak. 2 barutluk, 3 barutluk, 4 fişeklik. Fişeklik. Şu fişeklikmiş. Şunlar Tamam. barutlukmuş. Tamam. Ha, doğru. Şunlar fişeklik, şunlar barutluk. Yani oldu. ben çakmaklık dedim ya. Yine aynı mı? Aynı değil. Çakmaklık aynı. Bu da yine o döneme ait Dolma. dolma silahlar. Vay be. Burada biraz teknoloji gelişmiş, bakar mısın? Aynen, bak burada teknoloji biraz gelişmiş arkadaşlar. Tabancaya o tüfekli tabancaya döndü. Tabanca çıkmış burada. Demişler tüfeği yaptık, tabancayı da yaparız. Buluruz. Tövbe tövbe tabancayı buluruz. Şeyli hem de bunlar bak, toplu, görüyor musun? Evet. Dönenlerden. Yani kurşunları da var böyle. Aynen, şöyle de göstereyim arkadaşlar. Toplulardan bu şekilde. Yine burada da toplu. Ne diye geçiyor baksana, bir numara. Tabanca diye geçiyor. 2 de tabanca. Tabanca diye 20. yüzyılda Bak şu da ne biliyor musun? Tabancaların içerisine kurşun dökme. Kalıp. koymak için kurşun Bu dökme. kalıpmış. Aynen. Vay be, kalıbını bile bulmuş adam. Kemikten yapılmış. Şu aşağı Hı hı, kabzası. kabzası. Aynen. Öbürü de ahşaptan yapılmış. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Buradan. Yine burada da seramik. O dönemki anlarda kullandıkları tabak, çanak, işte ne bileyim bardak, sürahi. Değil mi? Çömlek, Bir tabak. şeyler. Şimdi burada şeyi bulmuşlar bak. Adaleti bulmuşlar gibi sanki. Teraziyi bulmuşlar. Terazi mi? Evet, Evet. doğru. Teraziyi bulmuşlar. Kantar, ağırlık, ölçü Adaletli bir aleti. seçimi Ölçü aleti de bulmuşlar. varmış. Şimdi ölçü aleti şu mu acaba? Aynen. Bunu kaldırıyorlar. Ha, şu da, Aynı şunun gibi düşün bak. Bunu kaldırıyorlar ya. Aynen. Bir tarafına ağırlık, bir tarafına şey. O da onun büyüğü. Şu da Bak o da daha şey küçüğü. mi? Ne diyorlardı ona ya? Yön gösteren. Gönye mi? Gönye mi? Gönye mi? Öyle bir şey diyorlar büyük ihtimal. Pusula mı? Olabilir. Pusula da olabilir. Pusula da Aynen. olabilir. Aynen.
Bu şekilde arkadaşlar. Bak Osmanlı'ya ait. Üstünde Osmanlı şeyleri Aynen var. öyle. Devam edelim. Aa bakar mısın bak şuraya. Ne? Küçük küçük şeyler var ya. Tamam. Onlar ağırlık birimi ya da ölçü birimi mi? Ölçü birimleri işte. Ölçü birimi. Ha. Burada ne varmış? İğne. İğne. İğneyi bulmuşlar burada da. O da 5. yüzyıl diyor. Ne oldu? Neymiş lan bu? İğne değil lan bu, ameliyat aleti herhalde. Allah Allah. Camdan mı yapılmış? Hiç bilemedim. Ben inan yorum Milattan yapamadım. önce 4. yüzyıl. Ama bir şey yok yani. Pendant diyor. Pendant. Hemen bakıyorum. Kopya çekeceğim. Ben tamam bilmiyorum, hiç duymadım. Şimdi şuraya bakalım. Yine arkadaşlar o dönemlerde kullanılan mühürler olsun. İşte artık ağır ağır para dönemine geçiyorlar bu dönemde. Sikkeler yeni yeni çıkmaya başlıyor gördüğünüz gibi, ama üzerinde herhangi bir ablem bir şey yok. Düz böyle çoğunlukla. Çok hafif böyle figürler var. Tabi figürleri tam basamamışlar o dönemlerde. Bak, paranın yeni çıktığı dönem bunlar. Evet. Araştırdım geldim. Kolye ucu demekmiş. İşte şurada da bir tane işte insanı şaşırtan ne biliyor musun? Bak şu. Şimdi burada para yeni çıkmış ya. Evet. Şurada da mühürler çıkmış, doğru mu? Şu neyin nesi? Hangisi? Şu. 15 numara. Ha, neyin nesi, bak bakayım. Şu. Mühür, bak ben oraya bakmadan söyleyecektim. Mühür. Onun ucu kaybolmuş. Mühür kısmı kaybolmuş. Bak şurada 14 numarayı görüyor musun? Onlar mühür. Tamam. Hani bir büyük şey adamın mühürleri bence, ya da kişisel de olabilir. Yani şu an bile kişisel mühürler var. Hani Tabii. parmak basma gibi. Aynen. İmza kullanamayanlara. Şimdi o dönemde de yine şöyle baktığımız zaman bir canlandırılmış bir Allah'ım nokta var. Para basıyor, bak görüyor musun? Bana bir 5 lira ver. Para 5 basıyor. lira ver. Şimdi şöyle baktığımız Ya zaman bir şey yapmayacağım ya. Dokunmayacağım. önündeki şeyler de arkadaşlar basmış olduğu. Şöyle bir baksak olur mu acaba? Ya merak ettim, baktırmadın, dokundurmadın ya. Şöyle bir para arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bunu yine geri Ya ben bırakalım. bir dokunabilir miyim? Dokunma. Sen niye dokundun? Bak vuracak kafana. Vuracak kafana bak. Kafana vuracak ama. Gel orayı geçme, sınırları geçme, gel buraya. Ya bir şey yapmıyorum ki ya. Şimdi o dönemde basılan para, şöyle bir tutar mısın? Tamam. Şöyle bir tutar mısın? Tamam. Heh. Şimdi arkadaşlar o dönemde bastıkları para. Bu arkadaş burada darphane kurmuş büyük ihtimalle. Evet. Darphanede paraları basıyor. Basılan paralar o dönemki değerli insan yöneticiye gidiyor demek ki. Yöneticiden de sonra dağılıyor. Bu şekilde diye düşünüyorum. Evet. Aynı zamanda demir de diyor, bak görüyor musun? Burada canlandırmış. Tabii burada canlandırmışlar. Aynen bu şekil. Devam edelim. Şimdi buradan da yine geldiğimiz gibi yine işte o dönemde artık gelişti bak. İlk başta ne dedik? Paranın üzerinde, sikkenin üzerinde şeyler yoktu. Figürler. Şimdi ne oldu? Gelişti bak. Artık figürler çıkmaya başladı. Gördün mü? Evet, Roma dönemine. Roma döneminden artık işte o dönemki Sezerius, ne bileyim, değerli insanların figürleri paranın üzerine çıkmaya başladı. Bak burada da yine Osmanlı dönemi, bak görüyor musun? Osmanlı dönemi, Roma dönemi, Osmanlı dönemi. Bunlar Osmanlı dönemi aşağıdakiler. Yukarıdakiler de Osmanlı büyük ihtimal. Sence bizim paralarımız mı güzel? Onların parası mı? Roma'nın parası. İlhanlı dönemiymiş bak. İlhanlı, Osmanlı dönemi, Osmanlı dönemi bak. En üstteki İlhanlı dönemi. O dönem hangi dönem ki? Vallahi hiç İlhanlı dönemi. bilmiyorum ya açıkçası. Tuhaf. Yani bilen Selçuklu arkadaşlar. bak, Selçuklu dönemi. Selçuklu Sasan, biliyoruz. Saniye Sasaniye dönemi. O daha geçmiş bir dönem. Bu neymiş? Bu da Osmanlı dönemi bak. Osmanlı dönemi. Osmanlı döneminin paraları ya çok büyük ya çok küçük. İşte ben sana bir şey sordum, sen cevaplamadın. Dedim ki sence Osmanlı paraları mı, Selçuklu Osmanlı paraları ya Roma paraları mı güzel? Bak şöyle söyleyeyim. Osmanlı döneminde paralar basılmış. Ama bir dönem, iki dönem, üç dönem basılmış. Çoğu basılan paraların çoğu kayıp. Daha bulunamadı. Gün yüzüne çıkmadı Osmanlı'nın hazineleri. O yüzden Roma döneminin bütün şeyleri, yapılmış olduğu paralar gün yüzünde.
Çoğu da çıkıyor. Ondan biraz daha Roma avantajlı Osmanlı'ya göre. Yok, şekil olarak dedim. Ama Güzel şekil bilgi olarak verdin de. Osmanlı bence daha güzel. Yani şuradaki şekilleri Kendi görünce ben görüşümü açıkçası yani Hani kendi görüşümü söyleyeyim, Osmanlı'nın ablemi de olsa, hani paranın tipi de olsa, yuvarlaklığı da olsa bence daha güzel Roma'ya göre. Çünkü Roma'da herkes bir kafasına kendine göre yapmış değil mi herkes yani? Herkes Her kafasına krallık göre kendine işte. göre para bastırmış şekil olarak. kralım diyen basmış. Doğru ya, vallahi doğru söyledin. Ben kralım diyen basmış. Ama Osmanlı'da krallar belliymiş. Yok, tabii ki de. Disiplin çok ön plandaydı zaten Osmanlı'da. Başka bir bölgeye gidip süper bir bölgede. Aa, ben görmedim şu an, bakın. Osmanlı dönemine gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle baktığımızda ama Tarihimiz efsane ya, tarihimiz. şu tarihimizin güzelliğine bakın. Evet. Mükemmel. Şuna bakar mısın? Harika. Değil mi? Evet, işlemişler ilmek ilmek. Şu Osmanlı'nın mührü var ya, Evet. ne kadar güzel biliyor musun? Şöyle biraz sola kayar mısın? Tahmin etmişsin. Ama bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada önemli olan biliyor musunuz? Yani bizim kendi tarihimizi bize detaylı bir şekilde öğretilmemesi Doğru. insanları gerçekten çok yanıltıyor. Ya Osmanlı diyorsun, adam Osmanlı'yı bilmiyor ki. Bilmiyor. Tarihini bilmediği için bir yanılgıya düşmüş. Halbuki Osmanlı demek 600 yıl dünyaya hükmetmiş. Tek Ve elden. %65'ini hükmetmiş. Dünyaya Dünyanın demek ne demek ya %65'ini gerçekten. 600 yıl hükmetmiş. İnsanların tarihi gizlenmiş, düşünüyor musun yıllarca? Çocuğu bile bilmiyor. Osmanlıcıyı bilmemek ne kadar cahillik. Biz o kadar gurur duymamız gerekiyor ki Osmanlı'nın torunlarıyız. Burada da yine devam edelim, konumuzu bölmeden. Evet, hadi. Osmanlı burada. dönemindeki insanların, yani atalarımızın diyelim, atalarımızın o dönemde işte bu şekilde şehirler, işte dükkanlar, bak görüyor musun? Burada resmedilmiş resmen. Bakırcı dükkanı biraz. Bakır değil de Bak şu şeydi, karşıdaki- ayakkabı mı karşıdaki bilemedim ya. asıl olanlar Çarık, var ya. çarık. Yok karşıdaki asıl olanlar var ya. İşte hani o dönemin kacağı, işte Bana da çarığı. iki olduğu için hani çarık gibi, ayakkabı gibi Onlar da geldi. değil, İkili aynen. ikili yani. Tamam, Bak evet. şurada daha net gösteriyor. Normal mesela şuraya kadar bakırcılar var. Tamam mı? Şuradan şuraya kadar şeyciler, büyük ihtimal at nalı falan mı yapıyorlar? Veya eşek şeyi neydi o? Atların üstüne konan Semer. Atların üstüne konan semerler yapıyorlar. Dericilik. Aynen öyle bak. Burada yine tabureye kadar devam ediyor. Burada O dönemin otomotivi eşek, at. bak buradan buraya kadar da şeyler var büyük ihtimal hani Burada da demir dövüyorlar. demir dövenler. Teker, şey. Aynen öyle. Ama çok Çok güzel resmedilmiş. Bunu yapan sanatçıya da teşekkür ediyoruz buradan. Aynen vallahi çok güzel. Kime ait olduğu da görünmüyor gerçekten de. Keşke yazsalarmış. Gerçekten mükemmel bir iş çıkarmış. Hem ellerine kollarına sağlık. Aynen. Bunları yapanlara. Bunları yapanlar gerçekten, onlara da ayrı bir teşekkür ederiz. Gerçek tarihimizi birebir yansıtmış. Aynen ya. diyebiliriz. Helal olsun. Burada da yine Osmanlı döneminden kalma. Neymiş bu? Kaç numara bu? Tuğra mı? 3 numara. Sancak. Sancakmış be. Sancak. Sancak. Bu 4 numara neymiş? Ahi Ervan başlıkmış. Hani He, evet tamam. Mesela bu çarık zaten. Bu da neymiş? 2 numara neymiş? Müttekası. Onu duymadım. Baston olabilir mi? Bilmiyorum ki. Devam ediyoruz bu tarafa doğru. Şimdi yine burada da o dönemden kalan seramiklerimiz. Yani işte artık içine tohum koyabilir, su içebilir, yemek yapmak için. Kesti. Mesela şu tas, önceden böyle içiyorlar. Aynen. Çorba ya da şey çorba, olarak kullan. Şunda da güveç yapılır yani. İşte bak birinci dönem toprak. Topraktan yaptılar her şeyi. Evet. Tamam mı? İkinci dönem neyden yaptılar? Neyi buldular? Camı buldular. Seramiği buldular. Bir dakika, nasıl? Tabii. Birinci toprak.
Tamam işte Kiremit seramik dediğimiz var sonra gelmiyor mu? Önce Hayır, şeyden hayır. şu malzemeden. Önce bu işte kiremit yok, bu kiremit değil. Ne oluyor Bu bu? seramik. Bu seramik mi? Tabii. Birinci kiremit, ikinci seramik, üçüncü cam, dördüncü demir, beşinci işte bronz falan ondan sonra bir şey oldu. Mesela Ama şimdi şöyle bir şey var. Herkesin de bildiği Göbekli Tepe bulunduktan sonra o dediğin sıralamalar çok değişti. ya tamam ama biz şey olarak bakıyoruz yani. Hani medeniyet Buluntular yani oraya o gidiyor. çok eski bir medeniyet ama çok öncesinde şeyler Mesela yaşanılmış. burada bak şey oluyor adam. Yani o zaman da demir bile varmış mesela. Hani Ya ona bakarsan bir tane çekiç bulundu 20 milyon önce yapılmış. evet. Bilemiyorsun. İşte senin dediğin biraz çürüyor şurada. Kendi kendine çürüttün helal Hayır. olsun. Şimdi biz tarihe doğru ilerlediğimiz zaman onları görüyoruz. Ya Tamam şimdi 20 milyon önce bir çekiç çıktı ortaya mesela. Ama bu çekicin devamı var mı? yok işte Onu diyorum. onu garantileştirip bize sunan insanları bilmiyorum yani. Çok da inanmamak gerekiyor o zaman. Aynen öyle. Şimdi Daha %1'i bile çıkmamıştır toprak neymiş altından. Fincan, bu bronz muymuş? Neymiş bunlar? sahran, Mesela incik, kase, kaşık. bakırmış bak bakır kaplama ha. Üzerinde kaplama var. Evet. Hani bakırların üzerine kalay yapıyorlar Evet, ya. evet. Ha, onlardan kaplamalı bakır bunlar. Mesela bakırı bulmuşlar. Bak. Hangisi nerede sahan? bulmuşlar? 20. yüzyılda bulmuşlar. 20. yüzyılda bakırı bulmuşlar. Hadi sana yine bir soru soruyorum. Hangisi sahan? Şuraya bakmadan söyle. Sahan. Bakıyorum. Bak Sahan. bir şey Sahan sana değil mi? bir dakika sana bir tüyo vereyim. Sahanda yumurta. Sahanda ha şu. Aa, helal olsun. Bak ne var burada? Sahan var. Evet. Tamam mı? Yemek pişirdikleri. Evet. Ayran veya şey yaptıkları bakraç. Evet. Şu İbrik, şey ibrik. kahve yaptıkları. Yok ibrik diye geçiyor orada bilmiyorum. Kahve de olabiliriz. Bence. Bilmiyorum ama öyle biliyorum. Kahve yaptıkları şey. Aynen. Sürahi bak sürahi. Sürahi. Şu ne? Kahve Bir dakika, yaptıkları. bir dakika. Cevze. Ya sen bir söylemeseydin ben takipçilerimize soracaktım o ne diye. Cevze değil, cezve. Burada da yine arkadaşlar Ben seramik. seramiklerimiz var. Bir sürü. Mesela şu mezarlara konan tütsü. 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 Bak topraktan yapılmış. Seramik değil bunlar. Yani bu kiremit dediğimiz olay var. Onlar Tamam şey- ama normal evde mumluk olarak kullanılan bir şey değil mi? Evet. Mezarlara mı konuluyordu? Şu tütsü seramikten tamam mı? Şunlar topraktan. Evet. Toprak. Bak burada da yine bir kalemin mesela. Bir kale. Burada kalem varmış. Neymiş bu? Yeraltı. Dulkadirli şehri. yeraltı şehri mi? Maketiymiş. Oo, oraya da gidelim mi? Yani şimdi şurası toprağın altında kalmış. Evet. İşte hadi diyorum ya bunun gibi kaç milyon tane şey var toprak altında keşfedilmeyi bekleyen. Kim karar veriyor buna işte? Bu devir şu devirdi diye. Devlet karar veriyor veya şahıslar bulabiliyorsa devlet Tamam haber yani veriyor. karar verebilir de kesin bir Ama bir yargıda şey bulunmasınlar. söyleyeyim mi? Müzede bak arkadaşlar bu doğru yani şimdi birbirimizi kandırmaya gerek yok. Müzede sergilenen eserlerin %80'ini defineciler gün yüzüne çıkarmıştır. Değil mi? Tamam mı? Katkıda Tamam, bulunmuşlar. defineciler gün yüzüne çıkarmış ve devlete teslim Teslim etmiştir. etmişler. Veya devlet bir şekilde yakalanmıştır. Tamam. Tamam mı? Ama bu yeraltı şehri bilmem mezar onları da defineciler keşfetmiştir ama sonra devlet el koymuştur. Tamam mı? Evet. Bir şey yapmıştır. Daha geniş Ne güzel işte araştırmalar. defineciler bu tarihe yardımcı olmuşlar. Ama şimdi her defineci de öyle düşünmüyor. Ya atıyorum O buldu. da var. Hadi şimdi gerçeğe konuşalım. Buldu, sattı. Oradan da bir şekilde ele geçirilecek yani. Mesela bir numara neymiş? Mum söndürme. Bak şu mum söndürme. Onunla mum söndürülüyor. Görüyor musun? Şu ne? O da aynı şekilde. O da aynı şekilde. Bak, Gaz adam lambaları. camı işlemiş burada görüyor musun? Evet. Camı işlemiş ve seramiğine birleştirmiş. Aynen. Gördün mü? Aşağısı seramik, yukarısı cam. Bunlar da mumluk Mumluklar. zaten. Lambalar, mumluklar. Evet. Şimdi buradan ilerleyelim biraz. İlerleyelim. Orada bir şey yok. Burada da yine cami. Şimdi şöyle bir şey var ya.
Cami Osmanlı dönemi görüyor musun? Kırşehir'in bütün şeyleri burada simgelenmiş. Bak camisi var, orada yeraltı şehri vardı. Burada da bir cami, medresesi. Hepsi burada gösterilmiş bu müzede. Açıkçası arkadaşlar gelince Neymiş bu? Kırşehir'deki tüm güzellikleri burada görebilirler. Toplu Model, bir şekilde. cami modeli güzel. Evet. Ya bunu gezmek lazım yani. Medrese bak evet. Yok şu an mesela hepsi de Bak Osmanlı dönemi mi? Bu neymiş bu? tesbih. Hamaylı diyor. Hamaylı. Ne oluyor onu bilmiyorum. Şu cevşen mi? Cevşen. Cevşen galiba. Şimdi burada 40 takısı mı? 40 kilit tası mı? Bir şey derlerdi Anadolu'da ya şu tasa. burada da yine o dönemde ellerini yıkamak. Evet, çocukları böyle nazar değmesin diye bu taslarla yıkarlardı. Yanlış biliyorsam arkadaşlar söyleyin. Kur'an-ı Kerim dönemi diyor. Evet, deri, bez, İslam kağıt, dönem, İslam deri, dönemi. bez, kayıp. Bak, Kağıttan. deriden, bezden yapılmış görüyor musun? Evet. La ilahe Kağıttan illallah. yapılmış. Burada da yine namaz dağlar arkadaşlar. O dönem namaz kıldıkları namaz dağlar bu şekilde. Bu da 20. yüzyıl. Aynen. Bu da 20 Yani dönemimize yakın. O dönem şimdi şeye geçtik. Bu gümüşe benziyor. Gümüş. O dönemde Bu da Roma. bunlar da Roma dönemi zaten. Roma'da yapılan seramikler, işte tabletler, ne bileyim dini inançlarda kullandıkları objeler diyebiliriz. Ördek. Burada da yine ördek işte. Bu Roma'da bir şey acayip Garipmiş insan. ya. Hayal dünyası bayağı şeymiş. Ayakkabıdan ördek yapmış. Şimdi Osmanlı döneminde bildiğim kadarıyla şöyle daha Halı dokuma. 20. yüzyıl diyor. Bu da yeni bir dönem. Aynen o dönem. Şu yün eğirme çevirmeyip yün eğirme çarkı. Yün. Aynen. Yünü ipe çevirmeyi de. Burada da dokuma. Burada dokuma. Halılar. Bu da sabırın göstergesi ya. Bir sabır göstergesi açıkçası. Aynen. Şu halı dokuma. Tabii. Bak burada da dokunmuş olanlar. Mesela çok güzel desenlerle böyle süslenmiş. Burada da yine o dönemlerde kullanılan düğmeler ne bileyim. Kilim yapılırken, halı yapılırken o Kullanılan ölçüleri. şeyler işte anne. Aparatlar. Aparatlar. Burada da yine o dönemde kullanılan takılar arkadaşlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Şunlar bileklik bak çocuklar için. Küpeler. Bak küçücük bile var görüyor musun? Burada yüzükler var, küpeler var. Burada da yine farklı objeler. Çengel Bak iğneler. şurada kolye görüyor musun? Evet. Bak şurada yine farklı bir takı biçimi. Bunlar da farklı bir takı biçimi. Evet. Neymiş şunu merak ettim. Altı Hangisi? neymiş? Altı Saç iğnesi. Ha, saç toka gibi yani. Aa evet. Tokayı bulmuş lan adamlar. Vallahi helal olsun. Burada da yine bak. Görüyor Çocukların. musun? Neymiş bu kaç numaraymış? 9. Neymiş tepelik? Ha, Kafasına. falan. Çocuklar kafasına. Kemer. Bak görüyor musun kemerler? Ya ben böyle tarihi gerçekten birebir görünce dilim tutuluyor. Konuşamıyorum. Her şeyi unutuyorum ya. Bildiğim şey al şu toka işte ne? Yüzük, bileklik bak görüyor musun? Evet. Bileklikler. Gümüşten değil mi bunlar? Tabii. Gümüş. Bunlar sadece hepsi kararıyor. Bunlar yapılsa yeniden Şu kaplamalı bir şeye benziyor ama gümüş ortadakiler. gümüş. Çoğu gümüş ve altından oluyor. Şimdi burada da yine saygı duyduğumuz sanatçımız var. Evet. Burada da yani o dönem giydikleri fes dediğimiz Fes. işte. Burada o Fistan mı diyorlar bayanların ona? giymiş olduğu Çoraplar, işlengiler. mesela erkeklerimizin, abilerimizin, atalarının kullanmış olduğu tespihler, bu saatler var ya, köstekli Köstek dediğimiz, soy. onlardan burada var. Şimdi burada da arkadaşlar ustaların ustası diyor. Muharrem Ertaş. Ertaş. Mekanı cennet olsun tekrardan. Allah
bizlere bu sanatçıyı kazandırmış. Ve Evet. buralarda yaşamış güzel bir ses olarak. Bozlak türünün en başta gelen önemli isimlerinden Muharrem Ertaş. 1913 yılında Kırşehir Yağmur bu Onun da sazı büyük dünyaya ihtimal bu. gelmiştir. Evet. Olabilir. Ondan kalan bir hatıra diyelim. Kırşehirler için bir onur yani. Bir de Gerçekten. gurur aynı zamanda. Biz de saygı duyarız. Bizim topraklarımızdan çıkmış sonuçta. Güzel bir insan, güzel bir ses. Burada da onun plakları. Neşet Ertaş. Plakları. Selam olsun. Selam olsun. Bozkır'ın tezenesi, yaşayan insan hazinesi. Aynen öyle. Yani bize de Allah nasip etti buralara gelip görmek. Gördük ve ya. bu güzel insanın eserlerini, sesini bak. Onun parçası çalıyor görüyor musun? Ya efsane plakları ya. Onun plakları. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Ailesi. Bir konserinde bile Sesi bile muazzam Evet. adam. Ben çok o dinledim. kadar saygıdeğer bir insandı ki bir konserinde bile izin alarak ceketimi çıkartabilir miyim demiş. Ne demiş? Tükendi ömrümün çoğu gidiyor. Ha, parçası. Cahil ömrüm geldi geçti. Yel gibi. Parçasından bir şey. Evet. Selam olsun tekrardan. Burada neler var? Burada da yine sazının bir tanesi var arkadaşlar. Yani böyle bir sanatçı aynı zamanda her şeyini devlete verip bağışlayabiliyor ya. Bağışlamış, tabii canım. O da güzelmiş. Burada da yine o dönemde kullanılan bir salonlar için diyor şeyler vardı yani eski dönemlerde bizim çocukluğumuz Evet, olabilir. dönemlerinde de salonlarda falan. Böyle büyük devasa şeyler vitrin diyorduk değil mi önceden biz? Vitrin. Dolap diyor. Dolap. Dolap. 200 yılda. Şey Aa. 20. yüzyılda. O zaman yeni tamam da bizim zamanımızda da vardı böyle. Biz vitrin derdik. Büyük büyük. Bunlara uydurmasyondu. Tabii o Gerçek bizden daha olarak. geri Aynen öyle. dediğim zamanlar. Şöyle bir döndürelim arkadaşlar ve burada Kırşehir Müzesi'nin de sonuna geldik. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Güzel bir gezinti oldu. Çok keyifliydi ya. Keyif aldık ve görmediğimiz bir sürü eserleri Gördüm. gördük. Sizlerle de paylaşma imkanımız oldu. Ve videomuzun burada sonuna geldik. Ne demek istersin? Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Biz çok keyif aldık. Çok şey öğrendik. Gezdikçe öğreniyoruz zaten, görüyoruz arkadaşlar. Siz de görün istiyoruz. Bol keyifli izlemeler. Takip edin, yorum atın, nereleri gezelim. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Bir sonraki rotada konuşmak üzere diyoruz. Yeni bir tarihi videoda buluşmak dileğiyle diyoruz. Her şey gönlünüzce güzel olsun. Hoşça kalın, selametle kalın.